Ons gümüş tarafına geçelim. Gümüş bakalım neler yapıyor. Gümüşte kritik. Bakın arkadaşlar, özellikle gümüş artık tutulamayabilir. Çünkü 24 dolar seviyemiz vardı. Sizlerle birlikte grafik üzerinde özellikle takip ediyorduk ve gümüş yatırımcıları için bakın buradaki kırılım tam yuvarlak içerisine aldığım bölge içerisinden gerçekleşti. Ve bu da demek oluyor ki haftalıktaki bu kırılımın gelmesiyle birlikte gümüşte artık 30 dolar beklentimiz dahilinde bu hareketler yukarı yönlü devam edecektir sevgili dostlarım. Gümüş takip eden sevgili dostlarımız ve yatırımcılarımız merak etmesinler. Ve şimdilik kısada 25 dolar 08. Şuraya hemen belirtelim. Sizler de takip edin. Haftalık kapanışlarda gümüş yatırımcıları şuradaki 25 dolar seviyesini takipte kalsınlar. Bakın şu 25.08 ilk direnç olacaktır. Fakat bu direncin yukarıya yönlü aşılması durumunda burada da gümüşü kimse tutamayacaktır ve gümüşün hareketleri ilk etapta 28 dolar 68 sent civarına doğru burada bir rally şeklinde uzun mum hareketleri şeklinde yaşanabilecek kırılımları beraberinde getirecektir. O yüzden gümüşün ons tarafını takip eden sevgili dostlarımız da dikkatli bir şekilde buraları takip etsinler. Gümüş grama da şimdi birazdan geçeceğiz ama öncelikle bir gram altın analizi yapalım. Gram altın bekleyen sevgili dostlarımız var. Evet, gram altın tarafında da yeni rekorlar arka arkaya gelmiş durumda. 1158 Türk lirasının öneminden bahsetmiştim sizlere. Ve şimdi 1145 TL önemli bir seviyeydi. Ve bu seviyenin üzerine geçilmesiyle birlikte de 1207. Evet, 1207 arkadaşlar, bu bir haftalık dirençtir. Ve 1207 direnci çok önemli olacak. Ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin daha devamını bekliyoruz. Dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. Şimdi burada 1207 ile birlikte bizlerin 1245, buradaki 1245 direncine doğru da bu hareketleri yaşadık. Yani 1207'nin kırılmasıyla birlikte 1245 direncine ataklarımızı yaşadık. Şimdi gram altında neden kimse tutamaz? Bunu burada hemen açıklayalım. 1245 bir haftalık kapanış üzerindeki hareketlerde sevgili dostlarım. Bizler şimdi sizlerle birlikte gram altında şurayı temizleyelim. Hemen yeni bir şeyimizi hazırlayalım. 1307 direnci. Bakın 1245 haftalık kapanışlar 1307 direncine doğru buradaki hareketlerin devam etmesi, daha da agresifleşmesi durumunda. Yani burada ons bazlı altının 2100 doları veya 2070 dolardaki bir çanak kulp takip ettiğimiz seviyenin üzerine doğru onstaki hareketlerin devam etmesi, dolar kuruyla birlikte hareket etmesiyle bizler 1400 TL civarına doğru giden bir gram altında sizlerle birlikte takip edebiliriz. Bunlar haftalık dirençlerdir. 1307 seviyesi şimdilik ilk etapta gitmemiz gereken bir dirençtir diye düşünüyorum. Sizlerle sıkı takip edeceğiz. 1245 üzerinde gram altın tutunabilecek mi? Haftalık kapanışlarını gerçekleştirebilecek mi? Bu gerçekleşme olursa da yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar 1307 TL gram altında artık yeni bir hedef konumunu alacaktır diye düşünmekteyim. Gram gümüşü de hemen sizlerle birlikte yorumlayalım. Gram gümüşte haftalık kapanışlar nezdinde baktığımız zaman şimdilik ilk etapta 13 lira 90 kuruş seviyesini burada takipte kalacağız arkadaşlar. Özür dilerim, 16 lira 26 kuruş seviyesi. 16 lira 26 kuruş seviyesini gram gümüşte takipte kalacağız. Bu ilk hedef bölgemiz 16 lira 26 kuruş seviyesi olacak. 15.35 bizler için önemli takip etmemiz gereken bir direnç ve destek. Bakın, destek dediğimiz bölge burada artık tutunmasını gerçekleşmesi halinde 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru gram gümüşte yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Biraz önce sizlerle gümüşün ons tarafını değerlendirdik ve oradaki yukarı yönlü kırılımın geldiğini hep birlikte gördük. Buradaki yukarı yönlü kırılım bizlere gram gümüşün de arkadaşlar ilk etapta 16 lira 26 kuruş seviyesine doğru hareketlerini devam ettireceğinin sinyalini verdi ve burada artık bizler için yeni hedef 17 lira 72 kuruş civarına doğru gümüşün gram tarafında da hareketleri izleyebileceğiz arkadaşlar. O yüzden gram gümüşteki arkadaşlar da dikkat etsin. Gram gümüşte de artık tutulamayacak önemli seviyeleri beraberinde getirecektir. Grafiğe de baktığımız zaman çok net şekilde bir rally potansiyeli olduğunu buradan izleyebiliyoruz ve sizlerle birlikte görebiliyoruz. Bitcoin'i hemen açalım. Bitcoin'den sonra da sizlerle birlikte hemen Borsa İstanbul analizimize geçelim. Evet, Bitcoin şuradaki grafiği büyüttüğüm zaman göreceksiniz. Bakın, Bitcoin'de arkadaşlar çizdiğimiz grafiğin üzerinde mum kapanışları gelmeye başladı. Bu da Bitcoin takip eden sevgili dostlarımız için
önemli gelişmeler. 28 dolar üzeri, 28 bin dolar üzerinde Bitcoin'deki hareketlerin sertleşebileceğiyle ilgili analizimiz vardı. Ve burada kapanışlar gelmeye başladı. Bakın şuradaki mum hareketlerini izlediğiniz zaman tam çizdiğimiz grafik üzerinde, takip ettiğimiz grafik üzerinde bir hareketin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da Bitcoin yatırımcıları için sevindirici bir haber. Ve buradaki mum hareketlerinin 26.400 dolar altına sarkmadığı, gelmediği sürece de bakın 26.400 doların altında bir hareket başlatmadığı sürece ben Bitcoin'deki 35.000 dolar seviyesindeki hareketin devam edeceğini ve bu hareketin daha da sertleşmesi durumunda da 52.000 dolarlar seviyesine doğru tekrardan Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini düşünen taraftayım. Sizlerin de dikkatli olması gerektiğini düşündüğüm için burada kısa kısa analizlerin hepsine değindik ve bunları yorumlamaya başladık. Borsa İstanbul'a geçtiğimiz zaman da Borsa İstanbul'u takip eden sevgili dostlarımız için 4.714 doların öneminden bahsetmiştik. Bu 4.714 puan, burası gerçekten önemli bir dip seviyesi arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 4.714 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça buradaki Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir. Şimdi 4.714 neden önemli? Bakın şimdi bu 4.714 seviyesinde bir dip oluşumu gerçekleşti arkadaşlar Borsa İstanbul'da ve bu dip oluşumuyla birlikte burada bir formasyon oluştu. Bu formasyon da bizlerin neydi? Yakından takip ettiği bir W formasyonu. Bu yukarı dönüş formasyonudur ve Borsa İstanbul'da takip edilecek önemli bir formasyondur. Bu formasyonla birlikte buranın hedefi Borsa İstanbul yatırımcılarının özellikle takip etmesi gereken bir seviye 5.421 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. O yüzden bu formasyonu birlikte sizlerle takip ediyoruz. 4.714 dolar 14 puan seviyesinin altına Borsa İstanbul inmediği sürece de olumlu seyrin devam edeceğini burada söyleyebiliriz. Ve ilk etapta takip edeceğimiz hedef bölgesi olarak da BIST yüzde ben 5.421 puan seviyesine kadar bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Artık Borsa İstanbul tarafında seçimlerle birlikte aşağı yönlü bir hareket gelebilir mi? Bu 4700 tamamıyla 14 puan destek olarak çalışıp çalışmayacağına bağlı bir olay. Teknik açıdan buna baktığımız zaman 4714'ün çalıştığı sürece de ben Borsa İstanbul'da daha aşağılarda bir rakam beklentisi içerisinde değilim arkadaşlar ve benim yakından takip etmekte olduğum bir seviyede 5421 seviyesidir. Bakalım bu 5421 seviyesi Borsa İstanbul'da kırılabilecek mi? İlk etapta bunu bir takip edelim. Eğer ki burası kırılırsa da 6010 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Ama ilk etapta benim için bakın şu aşağıda 4714, yukarıda da şu seviyenin kırılması önemli. 4960 seviyesinin kırılması önemli. Ve burada ana hedef olarak da Borsa İstanbul'da şimdilik 5421 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, platin açıklaması da yapacaktık. Hemen platine de bakalım. Platini takip eden sevgili dostlarımız var. Platini oldukça fazla soruyorsunuz. Platinde yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Evet, platinde gördüğünüz gibi arkadaşlar genişleyen açılı bir formasyon mevcut. Bu da platinin yukarı yönlü hareketinin bizlere devam edeceğinin sinyalini veriyor. Peki platin nereye kadar yükselişini devam ettirebilir? Bakın platin arkadaşlar şuradaki 1163 civarına doğru 1163 civarına doğru yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Platinde önemli olan bir direnç de 1113 direnci olacaktır. 1113 direncine gelip bakın şu şekilde bir formasyon oluşturabilir. Burada bir kulp yapıp 1113'ü de yukarı yönlü kırar ise arkadaşlar 900, 1113 burada platinde gene 1163 ve 1240 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketi de izleyebilirsiniz. Bu genişleyen açılı gördüğünüz gibi formasyonlarda dip, tavan, burada tavan, taban ve tavan, taban şeklinde gider. O yüzden sizlerin ilk etapta takip etmesi gereken seviye olarak 1113 seviyesi önemli olacak. 1113'ün kırılmasıyla birlikte de 1163'e kadar buradaki tavan rakama kadar bu fiyat gidebilir ve buradaki dediğim gibi formasyonu oluşturabilir ise de 1240 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlilikte devam edecektir platin takip eden sevgili dostlarımız için. Evet, piyasalara genel bir bakış yaptık.
Kapalı çarşıda özellikle fiyatların arkadaşlar bakın dolar ve altın fiyatlarının gerçekten kopup gitmesi ve bunların ardından da bu fiyatların banka makaslarına dahil banka fiyatlarına da yansıyacağı aşikar. O yüzden dikkatli olunması gereken bazı seviyeleri sizlere bildirdim. Bu seviyelerin kırılması gerçekten piyasaları artık bekleyecek bir boğa piyasası içerisine sokabilir. Özellikle değerli metallerde güzel oluşumlar var. Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinde kırılımlar beklentimiz dahilinde gerçekleşirse buradaki hareketlerinde kimse tarafından artık kontrol altına alınamayacağı teknik analiz açısından da görülmekte. Yukarı dikey eğriler gelişiyor. ABD ekonomisinde beklenen resesyon hızlanmış durumda. Bu da Fed'in faiz kararlarındaki agresif tutumundan vazgeçebileceği, fakat unutulmaması gereken en büyük durumun da eğer ki Fed faiz indirimlerine geçerse altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü çok sert hareketlerinde hızlı bir şekilde yaşanabileceği unutulmamalı. Geniş kapsamlı piyasalara baktık, değerlendirdik. İnşallah videolarımız sizlere faydalı olabiliyordur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.